Merhaba koçlar. 4-10 Ağustos haftası haftalık burç yorumlarındasınız. Bu hafta gökyüzü sizi hem içsel olarak derinleştiriyor hem de sosyal çevrenizle ilgili önemli farkındalıklara davet ediyor. Haftaya ayın yay burcundaki seyriyle başlıyoruz. Bu durum sizlere uzaklarla ilgili konular, eğitimler, yolculuklar ve ruhsal gelişim alanlarında bir açılım sağlayabilir. Özellikle Güneş'in Ay'la yaptığı uyumlu açı içsel gücünüzü ve motivasyonunuzu destekliyor. Salı günü itibariyle işler biraz ciddileşiyor. Ayın Oğlak Burcu'na geçmesiyle birlikte kariyer, sorumluluklar ve toplumsal statünüz öne çıkıyor. Ancak aynı gün Mars, Satürn ve Neptün'den aldığı zorlu açılar nedeniyle hem fiziksel olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz hem de iş ortamında otorite figürleriyle bazı stresli durumlar yaşanabilir. Acele kararlar almamaya özen gösterin. Hafta ortasında ise ilişkiler alanında önemli testler sizi bekliyor. Venüs ve Jüpiter'in Ay'a yaptığı karşıt açıları özellikle aile ve iş arasındaki dengeyi bulmakta zorlandığınızı hissettirebilir. Bu noktada duygusal beklentilerinizi abartmadan gerçekçi bir bakış açısıyla ilerlemek size iyi gelecek. Perşembe günü Mars artık sizin ilişki alanınıza yani Terazi burcuna geçiyor. Önümüzdeki haftalarda ikili ilişkilerde daha fazla mücadele vermeniz gerekebilir. Partnerle çatışmalar, karar alma zorlukları ya da diplomasi gerektiren durumlar gündeme gelebilir. Sakin kalmanız önemli olacak. Cuma ve cumartesi günleri ise oldukça dikkat çekici. Ayın Kova burcuna geçişiyle birlikte sosyal çevreniz, arkadaşlık ilişkileriniz ve gelecek planlarınız vurgulanıyor. Mars'ın Uranüs'le yaptığı üçgen açı finansal sürprizleri veya maddi kaynaklarınızı farklı yollarla değerlendirme isteğini tetikleyebilir. Ancak aynı anda ayın Merkür'le karşıtlığı sözlü yanlış anlaşılmalara açık olduğunuzu gösteriyor. Özellikle kalabalık ortamlarda tartışmalardan uzak durmanızı öneririm. Cumartesi günü gerçekleşecek Kova dolunayı sosyal çevrenizde netleşmeler, bazı arkadaşlıklarda kopuşlar ya da yeni bir toplulukla bağ kurma ihtimalini gündeme taşıyor. Gelecek hedeflerinizi sorgulayabilir, uzun vadeli planlarınızı yeniden gözden geçirebilirsiniz. Ancak Mars-Satürn karşıtlığı sabırsızlıkla alınan kararların bedelinin ağır olduğunu söylüyor. Kendinizi fazla zorlamadan ilerlemeniz önemli. Pazar günü ayın balık burcuna geçmesiyle beraber içe dönük, ruhsal anlamda hassas bir moda geçiyorsunuz. Mars'ın Neptün ve Plüton'la yaptığı açılar özellikle ilişkiler, ortaklıklar ve ruhsal şifalanma temalarında derin etkiler barındırıyor. Eski meselelerle yüzleşmek, içsel gücünüzü yeniden keşfetmek için harika bir gün. Özetle sevgili yükselen koçlar, bu hafta hem içsel dönüşüm hem de sosyal ve ilişkisel netleşmeler açısından oldukça belirleyici bir dönem olacak. Enerjinizi iyi yönetin, sabırlı olun ve ani kararlar almaktan kaçının. Gökyüzü sizi yeniden yapılandırıyor. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar. 4-10 Ağustos haftası burç yorumlarındasınız efendim. 4 Ağustos pazartesi günü Ay Yay burcunda ilerlerken finansal konulara ve ortak paylaşımlara odaklanıyorsunuz. Kredi, borç, miras, eş ya da ailenizle ilgili maddi meseleler gündeme gelebilir. Güneşin Ay'la yaptığı üçgen açı sayesinde bu alanlarda çözüm bulmak, destek almak ya da stratejik hamleler yapmak daha kolay olabilir. Ruhsal anlamda derinleşmek, dönüşüm yaşamak için de destekleyici bir gün. Salı günü Ay Oğlak Burcu'na geçiyor ve sizleri uzaklarla ilgili konulara, yolculuklara, akademik meselelere ve inançlarınıza yönlendiriyor. Ancak ayın aynı gün Mars ve Satürn'le ve Neptün'le kurduğu sert açılar bu alanlarda bazı engellerle karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Hayaller ve gerçekler arasında bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Özellikle arkadaş çevresi veya gelecek hedeflerinizle ilgili bir hayal kırıklığı yaşanabilir.
Çarşamba günü sabah saatlerinde Ay'ın Venüs'le karşıt açısı, iletişimde ve yakın çevreyle olan ilişkilerde duygusal gerilim yaratabilir. Kardeşler, komşular ya da yakın arkadaşlarla gerginlikler yaşanabilir. Akşama doğru Ay'ın Jüpiter'le karşıtlığı ise eğitimle ilgili konularda veya seyahat planlarında beklenmedik pürüzleri gündeme getirebilir. Bugün beklentileri düşük tutmakta fayda var. 7 Ağustos Perşembe günü Mars Terazi burcuna geçiyor. Önümüzdeki haftalarda iş ortamınız, günlük yaşam temunuz ve sağlığınızla ilgili konular ön planda olacak. Daha hareketli bir rutin, artan görevler ya da bazı sağlık kontrolleri gündeme gelebilir. Özellikle iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde sabırlı olmanız gerekecek. Cuma günü Ay Kova burcuna geçiyor. Kariyer, statü ve toplum önündeki duruşunuzla ilgili konular aktifleşiyor. Ayın Mars ve Uranüs'le yaptığı olumlu açılar yaratıcı ve özgün fikirlerinizi iş alanında kullanmanızı kolaylaştırabilir. Ancak Ayın Merkür'le yaptığı karşıt açı otorite figürleriyle iletişiminizde dikkatli olmanız gerektiğine işaret ediyor. Yanlış anlaşılmalara açık bir gün. 9 Ağustos Cumartesi günü Kova burcunda bir dolunay gerçekleşiyor ve bu dolunay sizin kariyer alanınızı etkiliyor. İş hayatınızda bir dönemin kapanışı ya da yeni bir yol ayrımı söz konusu olabilir. Statü değişimi, yöneticilerle netleşmeler veya kendi yolunuzu çizme arzusu gündeme gelebilir. Mars ile Satürn arasındaki karşıtlık ise iş ve sosyal çevre arasında denge kurmakta zorlanabileceğinizi gösteriyor. Beklentilerinizi ve sorumluluklarınızı iyi tartmanız gereken bir gün. Ve 10 Ağustos Pazar günü Ay Balık burcuna geçiyor. Bugün sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve gelecek planlarınız üzerine düşünebilirsiniz. Mars'ın Neptün ve Plüton'la yaptığı açılar sosyal çevrenizden birinde etkileyebileceğinizi ya da bir proje grubunda dönüşüm yaşayabileceğinizi gösteriyor. Yeni bir vizyon geliştirilebilir ancak hayal kırıklıklarına da açık olabilirsiniz. Sezgilerinize kulak verin, yönünüzü içsel olarak belirlemeye çalışın. Sevgili boğalar, bu hafta kariyerden ilişkilere, sağlıktan hedeflerinize kadar pek çok alanda önemli uyanışlar yaşayabilirsiniz. Sabit fikirlerinizi esnetin, değişime açık olun ve kendi potansiyelinize güvenin. Gökyüzü sizi ileriye taşıyor. Verimli bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, 4-10 Ağustos haftası burç yorumlarındasınız efendim. 4 Ağustos pazartesi günü Ay Yay burcunda ilerliyor ve ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik ya da danışmanlık aldığınız kişilerle ilgili konuları gündeme taşıyor. Güneşin Ay'la yaptığı üçgen açı iletişim trafiğini güçlendiriyor. Yakın ilişkilerde daha sıcak, samimi ve destekleyici bir enerji hakim olacak. Ortaklık kurmak, fikir alışverişi yapmak veya bir konuyu açıkça konuşmak için çok uygun bir gün. Salı günü Ay Oğlak burcuna geçiyor. Ortak maddi kaynaklar, kredi, borç, miras ya da sigorta gibi konular ön plana çıkıyor. Ancak Ay'ın Mars ve Satürn-Neptün kavuşumuyla yaptığı sert açılar maddi anlamda sizi zorlayan bazı gelişmeleri gündeme getirebilir. Kariyer ve finansal sorumluluklar arasında kalabilirsiniz. Hayal kırıklıklarına açık bir gün, ani kararlar almamaya çalışın. Çarşamba günü sabah saatlerinde Ay'ın Venüs'le yaptığı karşıtlık, ilişkilerde kıskançlık, duygusal alınganlık ya da geçmişe takılma gibi konuları tetikleyebilir. Özellikle duygusal tepkiler kontrol dışına çıkabilir. Akşam saatlerinde Ay-Jüpiter karşıtlığı da bilinçaltı korkularınızı veya güvensizliklerinizi ortaya çıkarabilir. Duygularınızı bastırmak yerine anlamaya çalışın. Perşembe günü Mars sizin gibi hava grubu olan Terazi burcuna geçiyor. Önümüzdeki haftalarda aşk hayatınızda hareketlenme, yaratıcı projelerde ilerleme ve çocuklarla ilgili konularda aktifleşme yaşayabilirsiniz. Daha cesur, daha tutkulu olacaksınız. Ancak zaman zaman kararsızlıklar da söz konusu olabilir. Bu yüzden dengeli adımlar atmaya özen gösterin. 8 Ağustos Cuma günü
Ay Kova burcuna geçiyor. Uzaklarla ilgili konular, seyahat, eğitim, hukuk ya da medya alanları gündeme geliyor. Ayın Mars ve Uranüs'le yaptığı olumlu açılar sayesinde yaratıcı fikirlerinizi geniş kitlelere duyurabilir, özgürlük ihtiyacınızı tatmin edecek yeni planlar yapabilirsiniz. Ancak ayın Merkürle karşıt açısı bir belge, başvuru ya da haberle ilgili kafa karışıklığı yaratabilir. Önemli kararları aceleye getirmeyin. 9 Ağustos Cumartesi günü Kova burcunda bir dolunay gerçekleşiyor ve sizin 9. evinizi aydınlatıyor. Uluslararası bağlantılar, yurt dışı, yüksek öğrenim, hukuki meseleler veya hayat felsefenizle ilgili bir konuda önemli bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Belki bir eğitimi tamamlarsınız, bir seyahat planı netleşebilir ya da artık sizi kısıtlayan inanç kılıflarından özgürleşebilirsiniz. Mars-Satürn karşıtlığı ise kariyerle ilgili hedeflerde baskı yaratabilir. Gerçekçi olun, gereksiz yükler taşımayın. 10 Ağustos Pazar günü Ay Balık burcuna geçiyor ve toplum önündeki duruşunuza, kariyerinize ve hedeflerinize dikkat çekiyor. Mars'ın Neptün ve Plüton'la yaptığı açılar hem vizyoner hem de dönüşümcü bir etki yaratıyor. Ancak hayal ile gerçek arasında net sınırlar koymak önemli. Özellikle iş hayatında büyük beklentilere girmemek ve ayağınızı yere sağlam basmak sizi daha güçlü kılacaktır. Sevgili ikizler, bu hafta ilişkiler, ortaklıklar, finansal düzenlemeler ve gelecek planları arasında denge kurmanız gereken bir hafta. Hayat sizi büyütmeye, yeni ufuklara taşımaya hazırlanıyor. Kalbinizin sesini dinleyin ama mantığınızdan da şaşmayın. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler. 4-10 Ağustos haftası burç yorumlarındasınız efendim. 4 Ağustos Pazartesi günü Ay Yay burcunda ilerliyor. Günlük yaşam temponuz, iş ortamınız ve sağlıkla ilgili konular ön plana çıkıyor. Güneşin Ay'a yaptığı üçgen açı sayesinde hem iş arkadaşlarınızla uyumlu iletişim kurabilir hem de günlük temponuzu keyifle organize edebilirsiniz. Aynı zamanda beslenme ya da spor gibi konularda yeni bir düzene geçmek için de destekleyici bir gün. 5 Ağustos Salı günü Ay Oğlak burcuna geçiyor ve odağınızı ikili ilişkilere, evliliğe ya da ortaklık konularına çeviriyor. Ancak Ay'ın Mars, Satürn ve Neptün'le kurduğu zorlu açılar bu alanlarda bazı yüzleşmelere neden olabilir. Özellikle aile büyükleri, eş ve iş ortaklarıyla fikir ayrılıkları, geçmişten gelen sorunların yeniden gündeme gelmesi mümkün. Sabırlı olmak, acele kararlar vermemek önemli. 6 Ağustos Çarşamba sabah saatlerinde Ay'ın Venüs'le karşıt açısı duygusal dalgalanmalara neden olabilir. Özellikle maddi konular ya da özgüvenle ilgili bir hassasiyet yüzeye çıkabilir. Akşama doğru Ay'ın Jüpiter'le karşıtlığı sosyal çevrenizden bir kişiyle gerginlik yaratabilir. Arkadaşlarınızla ilgili bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir. 7 Ağustos Perşembe günü Mars Terazi burcuna geçiyor. Önümüzdeki haftalarda ev, aile, yerleşim ve içsel huzur konularında daha aktif olacağınız bir sürece giriyorsunuz. Ev içinde bir düzen değişikliği, taşınma, tadilat ya da aile bireyleriyle olan ilişkilerde hareketlilik yaşanabilir, ancak gerginliklere karşı diplomatik olmanızda fayda var. Cuma günü Ay Kova burcuna geçiyor. Ortak finansal konular, eşinizin gelirleri, kredi, borç ve miras gibi temalar gündeminizde olabilir. Ayın Mars ve Uranüs'le yaptığı olumlu açılar bu alanlarda hızlı çözümler ya da beklenmedik destekler getirebilir. Ancak Ayın Merkür'le yaptığı karşıt açıda para konuşmalarında yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Özellikle aile içindeki maddi meselelerde dikkatli olun. 9 Ağustos Cumartesi günü Kova burcunda gerçekleşecek bir dolunayımız var ve sizin 8. evinizde olacak. Bu dolunay maddi ya da duygusal bir bağı sonlandırabilir. Eşinizle ortak para yönetimi, bir borcun kapanışı, duygusal bir yüzleşme ya da içsel bir dönüşüm söz konusu olabilir. Mars ile Satürn'ün karşıtlığı ise ev ve kariyer alanında
baskı oluşturabilir. Hem özel hayatınız hem iş hayatınız arasında denge kurmaya çalışmalısınız. 10 Ağustos Pazar günü Ay Balık burcuna geçiyor. Bu da size biraz nefes aldıracak. Eğitim, uzaklarla ilgili konular, seyahat planları veya spiritüel çalışmalar gündeme gelebilir. Mars'ın Neptün ve Plüton'la yaptığı açılar duygusal ve ruhsal anlamda güçlü bir uyanışa kapı açabilir. Kendinizi daha derin düşüncelerin içinde bulabilir. Yönünüzü sezgilerinizle belirleyebilirsiniz. Sevgili yengeçler, bu hafta ilişkiler, para yönetimi ve içsel dönüşüm temaları ön planda olacak. Güvende hissetmek için kontrol etmeye çalıştıkça zorlanabilirsiniz. Bırakmanız gerekenleri bırakın. Hayat size güçlü olmayı değil, derin olmayı öğretiyor. Verimli bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, 4-10 Ağustos haftası burç yorumlarındasınız. 4 Ağustos pazartesi günü Ay Yay burcunda ilerliyor ve sizin için keyifli, yaratıcı ve romantik bir atmosfer oluşturuyor. Güneşin Ay'a yaptığı üçgen açıyla birlikte kendinizi daha canlı, özgüvenli ve ifade etmeye açık hissedebilirsiniz. Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular veya kişisel projeleriniz için ilham dolu bir gün. Salı günü Ay Oğlak burcuna geçiyor. Günlük yaşam temponuzda yoğunluk artabilir. İş ortamınızda bazı baskılarla karşılaşabilirsiniz. Ayın Mars, Satürn ve Neptün'e yaptığı sert açılar nedeniyle çalışma arkadaşlarınızla anlaşmazlıklar, sağlıkla ilgili ufak tefek stresler ya da görev karmaşaları yaşanabilir. Özellikle iş ve sorumluluk dengesini kurarken kendinizi fazla zorlamamaya çalışın. 6 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinde Ay-Venüs karşıtlığı var. İkili ilişkilerde duygusal dalgalanmalara neden olabilir. Özellikle özel hayatınızda ben mi biz mi sorusu ön plana çıkabilir. Akşama doğru Ay'ın Jüpiter'le yaptığı karşıtlık kariyer ve aile arasında bir denge kurmanız gerektiğini gösterebilir. Toplumsal rolünüzle içsel huzurunuz arasında geçici bir gerilim oluşabilir. 7 Ağustos Perşembe günü Mars Terazi burcuna geçiyor. Önümüzdeki haftalarda zihinsel enerjiniz artıyor. İletişim, kısa yolculuklar, eğitimler, sosyal medya ve kardeşlerle ilgili konular aktifleşiyor. Daha hızlı düşünecek, daha çok bağlantı kuracak ve fikirlerinizi daha etkili biçimde ifade etmek isteyeceksiniz. Ancak zaman zaman kararsızlıklarda yaşayabilirsiniz. Stratejik olun. 8 Ağustos Cuma günü Ay Kova burcuna geçiyor. İlişkiler, evlilik, ortaklıklar ve danışmanlıklar gündeme gelebilir. Ayın Mars ve Uranüs'le yaptığı olumlu açılar sayesinde ani kararlar, hızlı çözüm arayışları ve geleceğe dair yaratıcı fikirler öne çıkabilir. Ancak Merkür ile olan karşıtlık iletişimde yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Özellikle partnerinizle konuşurken sözlerinizi dikkatli seçin. 9 Ağustos Cumartesi günü Kova burcunda bir dolunay gerçekleşiyor ve bu dolunay da sizin 7. evinizi yani ilişkiler evinizi aydınlatıyor. Bir ilişkiyle ilgili net karar alma zamanı gelmiş olabilir. Bir tamamlanma, yüzleşme ya da yeni bir ilişki başlangıcı olabilir. Mars ile Satürn arasındaki karşıtlık ise finansal ya da duygusal bağımlılıklar nedeniyle zorlanmaları getirebilir. Dengede kalmak önemli olacak. 10 Ağustos Pazar günü Ay Balık burcuna geçiyor. Derin duygular, sezgiler ve içe dönüş zamanı, ortak finansal kararlar, borç alacak dengesi, duygusal bağımlılıklar gibi temalar ön plana çıkabilir. Mars'ın Neptün ve Plüton'la yaptığı açılar sizi hem zihinsel hem ruhsal anlamda dönüştürüyor. Bu bir kararın derin etkilerini hissettirebilir size. Sevgili aslanlar, bu hafta ilişkilerde, iş ortamında ve karar alma süreçlerinde güçlü farkındalıklar yaşanabilir. Cesaretinizi koruyun ama kalbinizin sesini de dinlemeyi unutmayın. Kendinize dürüst olun çünkü dolunay size netlik ve yeni bir yol getirebilir. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.
Merhaba Başaklar, 4-10 Ağustos haftası burç yorumlarındasınız. 4 Ağustos Pazartesi günü Ay Yay burcunda ilerliyor. Ev, aile, yuva, yerleşim gibi konular öne çıkabilir. İçsel güvenliğinizle ilgili meselelere daha duyarlısınız. Güneşin Ay'a yaptığı olumlu açı, içinize doğan fikirleri uygulamaya dökmek adına size destek verebilir. Aile ile vakit geçirmek, evde düzenlemeler yapmak, duygusal anlamda merkezlenmek için güzel bir gün. 5 Ağustos Salı günü Ay Oğlak Burcu'na geçiyor. Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular ya da yaratıcı projeleriniz ön plana çıkıyor. Ancak Ay'ın Mars, Satürn ve Neptün'le kurulu zorlu açılar sizi bu alanlarda biraz zorlayabilir. Bir ilişkide hayal kırıklığı ya da beklentilerin karşılanmaması ya da çocuklarla ilgili sorumlulukların artması, bir projede gecikmeler söz konusu olabilir. Beklentilerinizi gerçekçi tutun. 6 Ağustos Çarşamba günü sabah Ay ve Venüs karşıtlığı var. Özel hayatınızda duygusal hassasiyetler yaratabilir. Sevdiğiniz kişiden yeterince ilgi görmüyor hissine kapılabilirsiniz. Akşama doğru Ay'ın Jüpiter'le yaptığı karşıtlık ise kariyer hedeflerinizle aşk hayatınız arasında denge kurmanız gerektiğini vurguluyor. Toplumsal sorumluluklar aşk ve eğlenceyi biraz gölgeleyebilir. 7 Ağustos Perşembe günü Mars Terazi burcuna geçiyor. Önümüzdeki haftalarda para kazanma, harcamalar, değer duygunuz ve maddi kaynaklarla ilgili daha fazla hareketlilik yaşayabilirsiniz. Gelir kaynaklarınızı arttırmak için mücadele verebilir, yeni anlaşmalar peşinde koşabilirsiniz. Ancak bu dönemde harcamalarda hız kazanabilir, dengeyi iyi kurmalısınız. 8 Ağustos Cuma günü Ay Kova burcuna geçiyor. Günlük yaşam temponuz, iş ortamınız ve sağlıkla ilgili konular öne çıkıyor. Ayın Mars ve Uranüs'le yaptığı uyumlu açılar, hızlı çözümler, ani kararlar ve yeni düzenlemeler getirebilir. Ancak Ayın Merkür'e yaptığı karşıtlık detaylarda bazı aksaklıklara ya da iletişim karışıklıklarına neden olabilir. Özellikle iş arkadaşlarınızda net konuşmalara özen göstermelisiniz. 9 Ağustos Cumartesi günü Kova burcunda bir dolunay gerçekleşiyor ve sizin 6. evinizi aydınlatıyor. Bu dolunay iş koşullarınız, günlük düzeniniz veya sağlığınızla ilgili önemli farkındalıklar getirebilir. Bir iş bitebilir, bir alışkanlık sona erebilir ya da daha sağlıklı bir yaşam rutinine başlayabilirsiniz. Mars-Satürn karşıtlığı ise partnerinizle ilgili bir meselenin iş düzeninizi etkilemesine neden olabilir. 10 Ağustos Pazar günü Ay Balık burcuna geçiyor ve odağınızı ilişkiler alanına taşıyor. Mars'ın Neptün ve Plüton'la yaptığı açılar duygusal ilişkilerde güçlü bir dönüşüm yaratabilir. Bu süreçte hem duygusal olarak hem de ilişki dinamikleri açısından bir kırılma, çözülme ya da yeniden yapılanma olabilir. Sezgilerinize kulak verin. Sevgili Başaklar, bu hafta hayatınızın temel taşlarını yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz. Hem iş hem özel hayatınızda gerçeklerle yüzleştiğiniz, bazı kararları netleştirdiğiniz bir dönem. Unutmayın, detaylar sizden sorulsa da büyük resme odaklanmakta artık önemli hale geliyor. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, 4-10 Ağustos haftası burç yorumlarındasınız efendim. 4 Ağustos Pazartesi günü Ay Yay burcunda ilerliyor. Yakın çevrenizle iletişiminizin hızlandığı, kısa yolculuklar, haberleşme trafiği ve eğitim konularının öne çıktığı bir gündesiniz. Güneşin Ay'a yaptığı üçgen açı sayesinde kendinizi sözlü olarak daha rahat ifade edebilir, dikkat çeken bir sunum, konuşma ya da paylaşımda bulunabilirsiniz. Kardeşlerle ya da komşularla olan ilişkilerde de sıcaklık artıyor. 5 Ağustos Salı günü Ay Oğlak burcuna geçiyor. Ev ve aile konuları gündeme geliyor. Ancak Mars, Satürn ve Neptün'le kurduğu zorlayıcı açılar nedeniyle evde stresli bir hava oluşabilir. Aile bireyleriyle sorumluluklar ya da görev paylaşımı yüzünden gerilimler yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda taşınma, tadilat veya ebeveynlerle ilgili
bazı gündemler oluşabilir. 6 Ağustos Çarşamba sabahı Ay-Venüs karşıtlığı var. Duygusal anlamda geçmişle bugünü kıyasladığınız bir atmosfer yaratabilir. Anılar canlanabilir, bazı duygular tekrar yükselebilir. Akşam saatlerinde Ay-Jüpiter karşıtlığı eğitim, yolculuklar ya da yurt dışı bağlantılı konularla ilgili bir kararsızlık yaşamanıza neden olabilir. Fazla detaylara takılmak yerine genel çerçeveyi görmeye çalışın. Perşembe günü Mars sizin burcunuzda yani Terazi burcuna geçiyor. Artık sahnedesiniz. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca daha mücadeleci, daha kararlı ve daha dışa dönük bir tutum sergileyeceksiniz. Fiziksel enerjiniz artarken dış görünümünüzle ilgili değişiklikler yapmak da isteyebilirsiniz. Ancak zaman zaman sabırsızlık da artabilir. Bu yüzden dengenizi korumaya özen gösterin. 8 Ağustos Cuma günü Ay Kova burcuna geçiyor ve size oldukça destekleyici açılar getiriyor. Aşk hayatınız, hobileriniz, çocuklarla ilgili konular veya yaratıcı projelerle meşgul olabilirsiniz. Ayın Mars ve Uranüs'le yaptığı üçgen açılar, sürpriz gelişmeleri, ani kararları veya spontan planları gündeme getirebilir. Ancak Ay Merkür karşıtlığı iletişimde bazı gerginlikler yaratabilir. Özellikle flörtlerde yanlış anlaşılmalara dikkat edin. 9 Ağustos Cumartesi günü Kova burcunda gerçekleşecek bir dolunayımız var ve sizin 5. evinizi aydınlatıyor. Aşk hayatınızda önemli bir karar gündeme gelebilir. Bir ilişki netleşebilir, bazı duygular sonlanabilir ya da yeni bir başlangıca adım atabilirsiniz. Aynı şekilde sanatsal projeler, hobiler ya da çocuklarla ilgili konularda görünür bir gelişme yaşanabilir. Mars-Satürn karşıtlığı bu süreçte sağlık veya iş yüküyle ilgili bazı engelleri gündeme taşıyabilir. 10 Ağustos Pazar günü Ay Balık burcuna geçiyor. Günlük düzeniniz, sağlığınız, çalışma temponuz ön plana çıkıyor. Mars'ın Neptün ve Plüton'la yaptığı açılar özellikle iş ortamınızda stratejik kararlar almanızı sağlayabilir. İş ve özel yaşam dengenizi koruyun. Enerjinizi bilinçli bir şekilde yönlendirin. Sevgili teraziler, bu hafta hem ilişkiler hem kariyer hem de günlük yaşam düzeniniz açısından belirleyici bir hafta olabilir. Mars'ın sizin burcunuza geçişiyle birlikte hayatınızda yeni bir dönem başlıyor. Cesur olun ama dengeyi elden bırakmayın. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, 4-10 Ağustos haftası burç yorumlarındasınız. 4 Ağustos Pazartesi günü Ay Yay burcunda ilerliyor. Maddi konularla ilgili gelişmeler gündemimize taşınabilir. Gelir gider dengeniz, yatırımlarınız ya da sahip olduklarınızı daha güvence altına almak isteyebilirsiniz. Güneşin Ay'la yaptığı olumlu açı kariyerinizden elde ettiğiniz kazançlar ya da yöneticilerle olan ilişkilerinizde sizi destekleyebilir. Parasal konularda güçlü bir fikir alışverişi de yaşayabilirsiniz. 5 Ağustos Salı günü Ay Oğlak burcuna geçiyor. Yakın çevreniz, kardeşler, iletişim trafiğiniz ve kısa yolculuklar ön plana çıkacak. Ancak ayın Mars, Satürn ve Neptün'le yaptığı zorlu açılar nedeniyle bu alanlarda bazı pürüzler de yaşanabilir. Özellikle duygusal tepkilerinizi kontrol etmeniz, iletişimde daha yapıcı olmanız önemli. Planlar ertelenebilir ya da beklenmedik bir haberde alabilirsiniz. 6 Ağustos Çarşamba sabahı Ay Venüs'le karşıtlık yapıyor. Aile hayatı ve sosyal imajınız arasında bir denge kurmanız gerektiğini gösteriyor. Duygusal olarak biraz içe dönebilirsiniz. Akşam saatlerinde Ay Jüpiter karşıtlığı ikili ilişkilerde fazla beklentiye girmenize ya da bir partnerle görüş ayrılığı yaşamanıza neden olabilir. Önemli kararları bugüne bırakmamakta fayda var. 7 Ağustos Perşembe günü Mars Terazi burcuna geçiyor. Bu geçiş sizin 12. evinizi aktive ediyor. Enerjinizi daha çok iç dünyanıza, ruhsal temalara veya perde arkasındaki gelişmelere yönlendirebileceğiniz bir dönem başlıyor. Gizli düşmanlıklar, bilinçaltı farkındalıklar ya da tamamlanması gereken projeler gündeme gelebilir. Bu süreçte biraz yalnız kalmaya, zihninizi dinlendirmeye özen göstermelisiniz.
8 Ağustos Cuma günü Ay Kova burcuna geçiyor. Ev ve aile ile ilgili konular, yerleşim meseleleri ve duygusal güvenlik ihtiyacınız artabilir. Ayın Mars ve Uranüs'le yaptığı uyumlu açılar ani değişiklikler ve sürpriz gelişmeler getirebilir. Ancak ayın Merkür'le karşıtlığı aile içinde iletişimde bazı karışıklıklara neden olabilir. Net ve dürüst iletişim kurmaya çalışın. 9 Ağustos Cumartesi günü Kova burcunda bir dolunayımız var. Bu dolunay sizin 4. evinizi etkiliyor. Taşınma, ailevi bir mesele, gayrimenkul ya da geçmişe dair bir konu netlik kazanabilir. Evde yapılacak bir değişiklik ya da önemli bir karar alma zamanı olabilir. Mars'ın Satürn'e karşıtlığı ise çocuklar, aşk hayatı ve hobilerinizle ilgili bir sorumluluğu hatırlatabilir. 10 Ağustos Pazar günü Ay Balık burcuna geçiyor. Aşk hayatınız, keyif aldığınız aktiviteler ve yaratıcı gücünüz öne çıkıyor. Mars'ın Neptün ve Plüton'la yaptığı olumlu açılar içsel sezgilerinizi kullanarak büyük bir duygusal farkındalık yakalamanıza yardımcı olabilir. Kalpten gelen bir istek sizi dönüştürücü bir sürece de sokabilir. Sevgili akrepler, bu hafta hem içsel dünyanız hem de ailevi konularla ilgili derin bir dönüşüm süreci başlıyor. Her şeyi kontrol edemeyeceğinizi kabullenip akışta ilerlerseniz hayat sizi yeni yollara götürecek. Unutmayın, dönüşüm bazen sessizlikle başlar. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, 4-10 Ağustos haftası burç yorumlarındasınız. 4 Ağustos Pazartesi günü Ay sizin burcunuzda ilerliyor. Fiziksel ve duygusal enerjinizin yüksek olduğu bir gün, kendinizi ön planda tutmak, yeni adımlar atmak ve kişisel girişimlerinizi başlatmak için destekleyici bir atmosfer var. Güneşin Ay'la yaptığı üçgen açı özellikle seyahat, eğitim ve medya alanlarında görünür olmanızı sağlayabilir. Kendinizi göstermekten çekinmeyin. 5 Ağustos Salı günü Ay Oğlak burcuna geçiyor. Maddi konular gündeminize oturuyor. Gelir gider dengenizi yeniden gözden geçirebilir. Finansal güvenliğinizi sağlama almak adına yeni kararlar alabilirsiniz. Ancak Ay'ın Mars, Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açılar bu süreçte sizi biraz zorlayabilir. Ani harcamalar, aileden gelen sorumluluklar ya da evle ilgili masraflar gündeme gelebilir. 6 Ağustos Çarşamba sabahı Ay-Venüs karşıtlığı var. Alışverişlerde duygusal kararlar almanıza neden olabilir. Sabahtan alışverişe gitmeyin. Estetik, dekorasyon ya da lüks tüketimle ilgili harcamalara dikkat edin. Akşam saatlerinde Ay-Jüpiter karşıtlığı sağlık, günlük rutinler ve çalışma ortamınızda bazı kararsızlıklar yaşatabilir. İş ortamınızdaki ilişkilerde aşırı fedakarlıklardan kaçınmalısınız. 7 Ağustos Perşembe günü Mars Terazi burcuna geçiyor. Bu geçiş sizin 11. evinizde oluyor. Sosyal çevreniz hareketlenecek. Yeni insanlarla tanışabilir, grup çalışmaları veya kolektif projelere katılabilirsiniz. Geleceğe dair hedefleriniz konusunda daha motive ve enerjik hissedeceğiniz bir dönem başlıyor. Ancak bazı arkadaşlık ilişkilerinde ani çıkışlar da olabilir. 8 Ağustos Cuma günü Ay Kova burcunda ilerliyor. İletişim trafiğiniz hızlanıyor. Kısa yolculuklar, eğitim planlamaları, kardeşlerle ilgili konular ve dijital işler gündeme gelebilir. Ayın Mars ve Uranüs'te yaptığı üçgen açı beklenmedik haberleri ya da sürpriz fikirleri beraberinde getirebilir. Ancak Ayın Merkür'le karşıtlığı da var. Özellikle konuşmalarınızda sert bir dile kaçmanıza neden olabilir. Sözlerinize dikkat edin. 9 Ağustos Cumartesi günü Kova burcunda bir dolunayımız var. Bu dolunay sizin 3. evinizi etkiliyor. Önemli bir görüşme, eğitim süreci, seyahat planı ya da yazılı bir proje tamamlanabilir. Bir kontrat sonlanabilir ya da imzalanabilir. Aynı zamanda iletişimle ilgili farkındalıklar kazanacağınız bir döneme giriyorsunuz. Mars-Satürn karşıtlığı ise aile içi görevlerle sosyal planlarınız arasında zor bir denge kurmanızı isteyebilir. 10 Ağustos Pazar günü Ay Balık burcuna geçiyor. Ev ve aile hayatı, iç huzurunuz ve kişisel güvenlik ihtiyacınız ön plana çıkıyor. Mars'ın Neptün ve Plüton'la yaptığı olumlu açılar evle ilgili büyük bir dönüşümü mümkün kılabilir. Belki taşınma planları, belki bir ailevi konularda bir yüzleşme. Gücünüzü içinizden alın bu süreçte. Sevgili yaylar, bu hafta özellikle iletişim, eğitim ve sosyal çevre alanlarında belirleyici gelişmeler var.
Kiminle nasıl konuştuğunuza dikkat edin. Duygusal tepkilerinizin altındaki gerçek ihtiyacı anlamaya çalışın. Hayat size yeni yollar açmak üzere. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Oğlaklar, 4-10 Ağustos haftası burç yorumlarındasınız. 4 Ağustos pazartesi günü Ay Yay burcunda ilerliyor. Bu da sizin bilinçaltınızı, iç dünyanızı ve biraz da geri planda kalan duygularınızı harekete geçiriyor. Güneş ile Ay arasındaki üçgen açı sayesinde içsel farkındalığınız artabilir, sezgileriniz güçlenebilir. Bugün biraz yalnız kalmak, ruhsal anlamda dinlenmek ve kendinizi toparlamak size iyi gelecektir. Salı günü ise Ay burcunuzda geçiyor ve artık sahne sizin. Ancak gün boyunca Mars, Satürn ve Neptün'e gergin açılar içinde olacağından hem fiziksel enerjinizde hem de duygusal dengenizde iniş çıkışlar yaşanabilir. Özellikle ikili ilişkilerde ve iletişimde çatışmalardan uzak durmaya özen gösterin. Hedeflerinizle ilgili acele kararlar almayın bugün. 6 Ağustos çarşamba sabahı Ay-Venüs karşıtlığı var. Kariyer ve aile arasında denge kurmakta zorlanmanıza neden olabilir. Öte yandan akşam saatlerinde Ay-Jüpiter karşıtlığı da aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular ya da kişisel hobilerinizle ilgili bazı abartılı duygular getirebilir. Beklentilerinizi gerçekçi tutmanız faydalı olacaktır. 7 Ağustos Perşembe günü Mars'ın Terazi burcuna geçişiyle birlikte kariyer ve toplumsal imaj alanınız hareketleniyor. Önümüzdeki haftalarda iş hayatınızda daha aktif olabilirsiniz. Ancak Mars burada sizi zaman zaman gergin, rekabetçi ya da tahammülsüz kılabilir. Diplomatik ve stratejik kalmak işinizi kolaylaştıracaktır. 8 Ağustos Cuma günü Ay Kova burcuna geçiyor. Finansal konular öne çıkacak. Gelir gider dengesi, kazançlar, alım satım işleriniz ya da güven konu duygunuzla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Ayın Mars ve Uranüs'te yaptığı uyumlu açılar beklenmedik ama pozitif maddi gelişimlere kapı aralayabilir. Fakat Ay Merkür karşıtlığı ani harcamalara veya düşünmeden yapılan yatırımlara karşı sizi uyarıyor. 9 Ağustos Cumartesi günü Kova burcunda bir dolunayımız var ve bu dolunay sizin ikinci evinizde gerçekleşiyor. Parasal bir mesele netlik kazanabilir, bir gelir kapısı kapanabilir ya da yeni bir maddi kaynak gündeme gelebilir. Mars-Satürn karşıtlığı ise iletişim, yakın çevre ve sorumluluklar arasında baskı yaratabilir. Sabırlı olmanız gereken bir gün. 10 Ağustos Pazar günü Ay Balık burcuna geçiyor. Duygularınızı ifade etmek, sevdiklerinizle konuşmak, yazmak ya da içsel yolculuklara çıkmak için harika bir gün. Mars'ın Neptün ve Plüton'la yaptığı olumlu açılar özellikle kariyerle ilgili uzun vadeli hedeflerinizi güçlendirebilir. Sessiz ama etkili ilerliyorsunuz. Sevgili Oğlaklar, bu hafta para, statü ve içsel güvenlik arasında kuracağınız denge oldukça önemli. Yavaş ama sağlam adımlarla ilerlemek sizi uzun vadede başarıya ulaştıracaktır. Sabır bu haftaki en büyük anahtarınız olacak. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Kovalar, 4-10 Ağustos haftası burç yorumlarındasınız. 4 Ağustos Pazartesi günü Ay Yay burcunda ilerliyor. Haftaya sosyal bir enerjiyle başlıyorsunuz. Dostlarla bir araya gelmek, gelecek planlarını gözden geçirmek ya da ekip çalışmalarına katılmak için oldukça uygun bir gün. Ay ile Güneş arasındaki üçgen açı sosyal çevrenizden destek görmenizi ve görünür olmanızı kolaylaştırabilir. 5 Ağustos Salı günü Ay Oğlak burcuna geçiyor. İçinize kapanma, biraz yalnız kalma ya da bilinçaltınızla yüzleşme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ancak gün boyunca Mars, Satürn ve Neptün'e yapılan kare açılar içsel gerginlikleri, finansal baskıları tetikleyebilir. Gizli düşmanlıklar ya da arkadan dönen işler konusunda sezgilerinize güvenin. 6 Ağustos Çarşamba sabahı Ay-Venüs karşıtlığı var. İkili ilişkilerde geçmişten gelen duyguların yüzeye çıkmasına neden olabilir. Akşam saatlerinde gerçekleşecek Ay-Jüpiter karşıtlığı ise ailevi konularla ilgili abartı beklentiler veya baskılar getirebilir. Aile büyükleriyle olan iletişimde daha dengeli olmaya çalışın.
7 Ağustos Perşembe günü Mars Terazi burcuna geçiyor. Sizin için bu geçiş eğitim, seyahat, akademik hedefler ya da hukuki konularla ilgili yeni bir dönemin başlaması anlamına geliyor. Önümüzdeki haftalarda vizyonunuzu genişletmek adına motivasyonunuz artacaktır. Ancak inatçı bir fikir tartışmalarına girmemeye özen gösterin. 8 Ağustos Cuma günü Ay sizin burcunuza geçiyor. Duygusal açıdan aktif, enerjik ve dikkat çekici olabilirsiniz. Ayın Mars ve Uranüs'le yaptığı uyumlu açılar sizi hızlı kararlar almaya ve farklı adımlar atmaya teşvik edecek. Ay, Satürn ve Neptün'le sekstil açıda iç dünyanızda, dış dünyanızda dengeleyebileceğinizi de gösteriyor. Fakat ayın retro Merkürle karşıtlığı ise ikili ilişkilerde, geçmişe dönük konuşmalarda yanlış anlaşılmalara neden olabilir. 9 Ağustos Cumartesi günü burcunuzda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay sizin için çok önemli. Hayatınızda bir dönemin kapanışı ya da yeni bir farkındalık süreci olabilir. Özellikle ilişkiler, kariyer hedefleri veya kişisel kararlarla ilgili netlik kazanabilirsiniz. Mars-Satürn karşıtlığı ise maddi konularla ilgili bir baskı yaratabilir. Sınırlarınızı iyi belirlemelisiniz. 10 Ağustos Pazar günü Ay Balık burcuna geçiyor. Maddi konular, güvenlik duygusu ve özdeğer temaları ön planda olacak. Mars'ın Neptün ve Plüton'la yaptığı üçgen açı içsel gücünüzü parlatıyor. Maddi bir hedefinize ulaşmak için harekete geçebilirsiniz. İçsel gücünüzü küçümsemeyin. Sevgili kovalar, bu hafta sizin için aydınlatıcı, dönüştürücü bir hafta olabilir. Dolunay burcunuzda gerçekleşiyor. Sizi sahneye fırlatacak. Ne istediğinizi bilerek ilerlerseniz evren sizi destekleyecektir. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, 4-10 Ağustos haftası burç yorumlarındasınız. 4 Ağustos Pazartesi günü Ay Yay burcunda ilerliyor ve sizin kariyer evinizde hareket ediyor. Hafta başında gözler üzerinizde olabilir. Toplumsal konumunuz, iş ilişkileriniz veya sorumluluklarınızla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Ay ile Güneş arasında oluşan destekleyici üçgen açı sayesinde hem görünür olma hem de yaratıcı işlerde başarı elde etme şansınız artıyor. 5 Ağustos Salı günü Ay Oğlak burcuna geçiyor. Sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız veya grup çalışmaları gündeme gelebilir. Ancak ayın Mars, Satürn ve Neptün'le yaptığı gergin açılar, arkadaşlık ilişkilerinde anlaşmazlıklar, geçmişten gelen güvensizlikler ya da yanlış anlaşılmalara açık bir atmosfer yaratabilir. Enerjinizi sağlıklı sınırlara yönlendirmeye çalışın. 6 Ağustos Çarşamba sabahı Ay-Venüs karşıtlığı var. Aşk hayatınızla ilgili duygusal hassasiyetleri öne çıkarabilir. Aynı zamanda çocuklarla ilgili sorumluluklarda sizi yorabilir. Akşam saatlerinde Ay-Jüpiter karşıtlığıyla birlikte sosyal çevre, aile dengesi zorluk yaratabilir. Aile bireylerden gelen eleştirilere maruz kalabilirsiniz. Yapıcı bir dil kullanmanız bugün önemli olacak. 7 Ağustos Perşembe günü Mars Terazi burcuna geçiyor. Bu geçiş sizin için ortak gelirler, miras, kredi, vergi, borçlar, nafakalar gibi finansal konulara hareket getiriyor. Önümüzdeki haftalarda bu alanlarda mücadele etmeniz, sorumluluk almanız gerekebilir. Psikolojik derinlik, dönüşüm ve kriz yönetimi gibi temalarda gündemde olabilir. 8 Ağustos Cuma günü Ay Kova burcuna geçiyor ve ruhsal olarak biraz içine kapanık bir hava yaratıyor. Meditasyon, dua, şifa çalışmaları gibi alanlara yönelmek size iyi gelebilir. Ayın Mars ve Uranüs'le yaptığı üçgen açılar ani farkındalıklar ve içsel sıçramalar getirebilir. Ay Merkür karşıtlığı ise işle ilgili konuşmalarda dikkatli olmanız gerektiğine işaret ediyor. 9 Ağustos Cumartesi günü Kova burcunda bir dolunayımız var. Bu dolunay sizin bilinçaltı evinizde meydana geliyor. Gizli kalmış duygularla yüzleşebilir, bazı insanlardan ya da olaylardan tamamen kopabilirsiniz. Gizli düşmanlarınız birden ortaya dökülebilir. İçsel bir çözülme, bir bakış, bir arınma yaşayabilirsiniz. Mars ile Satürn arasındaki karşıtlık da ikili ilişkilerinizde bazı sorumlulukları gözden geçirmenize neden olabilir.
10 Ağustos Pazar günü Ay burcunuza geçiyor. Artık duygularınız daha görünür ve daha yoğun olacak. Kendinize zaman ayırmak, kişisel bakım yapmak, duygusal ihtiyaçlarınızı ifade etmek için uygun bir gün. Mars'ın Neptün ve Plüton'la yaptığı uyumlu açılar ise size uzun vadeli hedefler için güçlü bir motivasyon kazandırıyor. Hayal gücünüzü eyleme dönüştürme zamanı. Sevgili balıklar, bu hafta içsel dönüşümünüzü destekleyen güçlü etkiler altındasınız. Ruhsal bir yenilenme, duygusal bir kapanış ve ardından gelen bir yeniden doğuş sizi bekliyor. İç sesinizi dinleyin ve sezgilerinize güvenin. Mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.